Değerli arkadaşlar, dün akşam saatlerinden bu sabaha ve bugün tabii Suriye'de cephelerden birinde olağanüstü gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin yaşanmasının ana nedeni Türkiye ile çok doğrudan bağlantısı olmayan ama İdlib'te Türk askerinin bulunduğu coğrafyada kontrolü sağlamış bulunan eski Nusracı diye adlandırılan Heyet Tahrir Şam'ın Halep'in kırsalından doğrudan Halep şehrine dönük bir saldırıyı gerçekleştirmesiydi. Taarruz, Halep taarruzu. Olağanüstü bir sonuç aldılar. Yani o bölgede tutunmuş, o bölgede yığınak yapmış Şam rejimi ordusu Kursk'a saldıran Ukrayna ordusunda Rus ordusu ne hale gelmişse aynısını yaşadı. Yani esasında bir uzmanın deyimiyle dün akşam Halep'te ve Halep kırsalında Şam rejiminin Kursk'u yaşandı. Hiç beklemedikleri bir sürpriz saldırı ve o sürpriz saldırıda kaybedilen yüzlerce kilometre karelik dev bir alan. Son gelen bilgiler muhalefet güçlerinin Halep'in merkezine 5 kilometre mesafede olduklarıydı. Öyle dağıttılar. Öyle böyle bir dağıtma değil. Ne Şam rejimi kaldı, ne Şii milis kaldı. Zaten Hizbullah yok. Şimdi olay şu. Detaya gireceğim, merak etmeyin, ama esas özünü anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu Rusya ile İran, Hizbullah'ın İsrail tarafından çok kötü hırpalanması ve bu arada Lübnan Savaşı nedeniyle Hizbullah güçlerinin devre dışı kalması ve hepsinin Lübnan'a dönmesi şeyiyle bugün açıklandı. Açıkladı, Beyrut açıkladı. Yani yaklaşık 4.000 savaşçılarını kaybetmişler Hizbullahçılar. Son 1,5-2 ayda. Çok büyük rakam. Çok, çok büyük bir rakam. Yani altından kalkılır gibi bir şey değil. Geçelim. Şimdi Rusya ile İran şuna karar vermiş. Bu muhalifler rejim ve Hizbullah hattındaki zafiyetten yararlanabilir. O yüzden biz ön alalım diye Heyet Tahrir Şam'ın saldırdığı İdlib'in doğu kesiminde ciddi bir yığınak yapmışlar. Ve hatta bu yığınak konusunda büyük bir olasılıkla Türkiye'de yapılmış, bilgilendirilmiş. Siz üzerinize alınmayın. Biz işte oradaki radikal bir heyet var, Heyet Tahrir Şam. Biz onlarla falan yapacağız diye. Fakat tabii bir taarruz başladı mı nerede biteceği belli olmayan bir durumdur, biliyorsunuz. İşte bu Heyet Tahrir Şam, şimdi artık yüksek müsaadenizle HTŞ diyeyim şunlara. HTŞ olağanüstü bir saldırıyla bunu başlamadan dağıttı. Esas başarı orada. Elit komando birlikleri. Şimdi detaylar veriyorum. Sonunda bazı sorularım olacak. Elit komando birlikleri öncülüğünde yürütülen bir Halep'in batısında çok geniş bir alanı kontrol ettiler. 5-6 kilometre mesafedeler merkeze. Elit güçlerin stratejik önemdeki Kafır Naha'ya dün akşam girdiler. Sonra bir ara çıktılar. Sonra tekrar girdiler ve şu anda çok kanlı savaşlar oluyor Kafır Naha kasabasında. Orayı alırlarsa zaten Halep'in büyük bir kısmını bitirmiş olacaklar. Kafır Nahar da Şam rejiminin Halep'i savunmadaki kırmızı noktası, yani terk edilmeyecek nokta. HTŞ güçleri özellikle aylardır gece dürbünleriyle tatbikat yapmışlar, eğitim almışlar. Birileri diyorum, bu Türkiye olmadığını biliyorum. Birileri HTŞ'ye çok gelişmiş gece gözlükleri, gece harekat dürbünleri vermiş. Onlar takılıyor öyle ya, hani kaskın falan. Onunla aylardır tatbikat yapıyorlarmış bunlar. Kimse o
dürbünleri veren, tabii ki bunların bütün eğitimini ve donatımını da yapan bir güç. Ayrıca görüntülerde yine HTŞ'nin, şimdi sıkı durun, turbojet motorlu SİHA kullandığı görünüyor. Turbojet motorlu SİHA. Şimdi bir direniş örgütü olarak, bir yerel savaş örgütü olarak bu örgütün turbojet motorlu bir SİHA, silahlı insansız hava aracı üretmesi mantıken mümkün değil. Bu nereden çıktı? Öyle bir kullanıyorlar ki Şam rejimi ve Ruslar helikopter kaldıramamış. Çünkü silahlı füzeleri var altında. Şakkadanak vuruyor. Zaten Halep'e kadar o kadar hızlı gitmelerinin nedeni, ya arkadaşlar şunu demek istiyorum. HTŞ denilen İdlib'deki örgütün, muhalefet örgütünün şu anda turbojet motorlu hava kuvveti var, İHA'lardan oluşmuş. Şimdi bu tabii çok ciddi bir soru işareti doğuruyor. Eğer biz bu işin içinde değilsek, ki gördüğüm kadarıyla değiliz, Suriye Milli Ordusu'nun 2 bileşeni var bu işin içinde ama onlar Suriye Milli Ordusu'nu tam olarak temsil etmiyorlar. Bunlardan biri Suriye Milli Ordusu'nu oluşturan 11 bileşenden Kurtuluş için Ulusal Cephe, bir tanesi de yine Zafer Ordusu diye geçen bir unsur. O da Suriye Milli Ordusu'nun bir bileşeni. Bu ikisi özellikle çok stratejik kimlik taşıyan Serakip'e dönük harekatta yer almış durumdalar. Ama bu Suriye Milli Ordusu'nun tamamının o harekatta olduğu anlamına gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Ama Serakip, daha önce de zaman zaman ismini duymuşsunuzdur. Laskiye ile Halep'i birbirine bağlayan M4 otoyolunun hakim unsuru, hakim bölgesi. Oraya hakim olan Laskiye-Halep hattını kesiyor. Şimdi HTŞ ve diğer bileşenler M4 otoyolunu tam olarak kontrol etmeseler bile topçu menzili çerçevesinde o yolu resmen ve fiilen kapatmış durumdalar. Bu yönden baktığımız zaman bir öykü gelişiyor orada. O öykünün ne kadar içindeyiz, ne kadar dışındayız bilmiyorum. Spekülasyon böyle durumlarda asla yapmam, biliyorsunuz. Yani sizin güveninizi de kaybederim o zaman. Sadece Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmış, gerekli önlemleri aldık diye. Çünkü orada binlerce de askerimiz var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. O yüzden takip edeceğiz, duruma bakacağız. Bu gelişme Suriye denkleminde Türkiye'nin ne kadar hazırlıklı olması gerektiğini söylediğim, Nasrallah'ın öldürüldüğü gün söylediğim o video analizi tekrar yayınlamama neden olacak. Hoşça kalın.